Fark ettiniz mi? Ne kadar sıradan olursanız, o kadar çok kazanıyorsunuz. Hiç düşündün mü? Neden gerçek potansiyelini gösteren insanlar dışlanıyor? Neden ortalama olanlar hep öne çıkıyor? Yoksa zeka bir lanet mi? Bu videoda Schopenhauer'ın vasatlıkla ilgili çarpıcı düşüncelerini keşfedeceksin. Neden üstün insanlar kaybederken, ortalama olanlar hep alkışlanıyor? Bunu felsefi derinliğiyle birlikte anlayacaksın. Bu dünyada vasatlar kazanıyor diye kabullenmek zorunda değilsin. Gerçeği görmek istiyorsan videoyu sonuna kadar izle. Bak etrafına. Sokaklarda yürüyen insanlar neredeyse birbirinin aynısı. Aynı şeylere inanıyorlar, aynı videoları izliyor, aynı cümleleri tekrar ediyorlar. Sanki kopyala yapıştır bir hayat yaşıyor herkes. Ama gerçek düşünürler, Dehaler? yaratıcı zihinler, onlar hep bir köşede. Sessiz, yalnız. Peki neden? Neden toplum, farklı olanı dışlayıp, sıradan olanı alkışlıyor? İşte bu soruya en sert ve en karanlık cevabı veren kişi, Arthur Schopenhauer. 1818'de yazdığı İrade ve Tasarım olarak Dünya adlı eseriyle bize şunu söylüyor. Bu dünya akılla değil, kör bir iradeyle yönetiliyor. Bu ne demek biliyor musun? İnsanlar, mantıkla değil dürtüyle hareket eder. Ve bu dürtü, onları sorgulamaktan alıkoyar. Onları çoğunluğa uymaya zorlar. Çünkü farklı olan tehdit olandır. Schopenhauer'a göre, gerçekten düşünen insanlar, yalnızlığa mahkamdır. Çünkü toplum, sürü gibidir. Ve sürü, kendisinden olmayanı dışlar. Bu yüzden derin düşünen, rahatsız eden, sorgulayan bireyler. Toplumun merkezinde değil, daima kenarındadır. Büyük zihinler yalnız kalır. Çünkü kalabalıklar onları anlayamaz. Ve bu yalnızca Schopenhauer'a özgü bir gözlem değil. Bu, neredeyse tüm büyük düşünürlerin yaşadığı ortak bir acıdır. Nietzsche, böyle buyurdu Zerdüşt'te şöyle der. Sürü, kendisine benzeyeni sever. Farklı olanı yok eder. Çünkü farklı olan, insanı düşünmeye zorlar. Alışılmışı sorgulatır. Konfor alanını tehdit eder. Ama sıradan zihin, sorgulamak yerine konforu, itaati, kalabalığın onayını seçer. İşte bu yüzden vasat olan, kolayca kalabalıkla bütünleşir. Ve sistem tarafından ödüllendirilir. Bu sadece soyut bir felsefi düşünce değil. Tarihin sayfalarına kazınmış, gerçek bir trajedidir. Düşünsene, Nikola Tesla. alternatif akımı keşfetti. Kablosuz enerjiyi hayal etti. Zamanının çok ötesinde bir vizyona sahipti. Ama ne oldu? Yalnızlık içinde yaşadı. Borç içinde öldü. Çünkü onu anlayacak insanlar henüz doğmamıştı. Vasatlık. Aslında toplumun kendi kendini koruma mekanizmasıdır. Bunu en iyi analiz edenlerden biri de Herbert Marcuse'dir. Tek Boyutlu İnsan adlı kitabında şöyle der. Modern toplum, insanları sorgulamaması için eğitir. Fikir üretmeleri değil, itaat etmeleri beklenir. Ve bu yalnızca düşünceyle sınırlı değildir. Sanatta, bilimde, siyasette bile. Yaratıcılık değil, pazarlanabilirlik önemlidir. Derinlik değil, erişilebilirlik ödüllendirilir. Farklı olan değil, alışıldık olan yüceltilir. Medya, akademi ve kültürel kurumlar. Derin düşünen bireyi değil, uyumlu kalabalıkları besler. Ve zamanla nitelik geri çekilir. Vasat olan her yeri kaplar. Bu sistemin temelinde şu yatan gerçek var. Vasatlık, sistemin devamı için gereklidir. Çünkü vasat, sorgulamaz, Risk almaz. kalabalığın konforunu bozmaz. İşte bu yüzden vasatlık, toplumu koruyan görünmez bir zırh gibi işler. Tıpkı Jos Ortega Y. Gasset'in Kitlelerin Ayaklanması adlı kitabında dediği gibi. Vasat insan, sahip olduklarının nedenini sorgulamaz. O sadece daha fazlasını ister. Ve işte bu yüzden sistem, ona istediklerini verir. Pozisyon, güç, itibar. Ama düşünce değil. Gerçeklik değil. Derinlik asla değil. Peki vasatlığın bu egemenliği nasıl mümkün oluyor? Neden toplum gerçekten nitelikli ve yaratıcı olanları görmezden geliyor? Bunun cevabı,
insan doğasının ve toplumsal yapının derinliklerinde saklı. Schopenhauer'ın kör irade kavramı burada önemli bir anahtar sunuyor. İrade, aslında bir arzu ve güdüdür. Çoğunlukla bilinçsizce işler ve kolay olanı tercih eder. İşte bu yüzden sıradanlık, yani vasatlık, insanların kendilerini rahat hissettiği, sorgulama gerektirmeyen bir ortam sağlar. Bu ortamda ise farklı ve nitelikli fikirler ya korkutucu gelir ya da karmaşık. Bu düşünceyi destekleyen bir diğer önemli filozof ise Karl Popper'dir. Karl Popper, bilim felsefesinde yanlışlanabilirlik ilkesini ortaya koyar. Ona göre gerçek bilim, kendini sürekli sorgulayan, hatalarını düzelten dinamik bir süreçtir. Ama gerçek hayatta durum çoğu zaman farklıdır. Toplum, mevcut bilgiyi korumayı, alışılmışı savunmayı önceliklendirir. Ve bu, yeni ve sıra dışı fikirlerin önünde devasa engeller oluşturur. Siyasi alanda bu durum çok daha belirgindir. Platon'un Devlet adlı eserinde, ideal yönetimin bilgeler tarafından yapılması gerektiği vurgulanır. Ama gerçek dünyada politik arenada, genellikle popülist ve yüzeysel liderler yükselir. Neden? Çünkü bu liderler, kalabalığın beklentilerine kolayca hitap eder ve vasatlığın avantajını kullanır. Derin ve karmaşık fikirler ise çoğunlukla ya anlaşılmaz ya da korkutucu bulunur. Sanat dünyasında da benzer bir paradoks yaşanır. Virginia Woolf'un dediği gibi, gerçek sanat, sıradanın ötesine geçmeyi gerektirir. Ancak piyasada popüler olan eserler çoğunlukla basit, kolay anlaşılır ve geniş kitlelere hitap eden türlerdir. Sanatın asli görevi olan izleyiciyi derinlemesine düşündürme ve sarsma işlevi, vasatlığın hakim olduğu kültür ortamında zayıflar. Akademide de durum farklı değildir. Akademik kariyer, çoğu zaman risk almak yerine, mevcut kalıplara uymak üzerine kuruludur. Thomas Mann'ın Büyücü adlı romanında, akademisyenlerin konformist tutumları ve yeniliğe karşı mesafeleri eleştirilir. Bu tutum, gerçek yaratıcılığın ve nitelikli bilginin gelişmesini engeller. Tüm bu örnekler, vasatlığın bir sosyal yapışkanlık görevi gördüğünü gösterir. Bu yapışkanlık, sistemi korur, değişimi engeller ve çoğunluğun konfor alanını savunur. Ama bu durum, insanlığın ilerlemesini yavaşlatır. Gerçek potansiyelini bastırır. Schopenhauer'ın sözü burada ağır bir gerçeklikle yankılanır. Büyük zihinler yalnızlığa mahkumdur. Çünkü gerçek dehalar, sıra dışı düşünenler ve yaratıcılar, bu vasatlık duvarını aşmak için sürekli mücadele etmek zorundadır. Ama tarih, bize umut verir. Her vasatlık dönemi, büyük bir değişimin habercisi olabilir. Thomas Kuhn'un paradigma değişimi teorisi gibi. Yeni düşünceler ve yetenekler, er ya da geç kendine yol bulur. Schopenhauer'a göre insanın özü, akıl değil iradedir. Ama bu irade, özgür ve bilinçli bir istek değil. Kör, mantıksız, içgüdüsel bir dürtüdür. İrade ve tasarım olarak Dünya adlı eserinde, evrende olan her şeyin ardında, bu kör iradenin yattığını savunur. Sadece doğa değil, insan davranışları da bu kör iradenin yansımasıdır. Bu düşünce, derin bir karamsarlığı da beraberinde getirir. Çünkü bu irade, sürekli ister ama asla tatmin olmaz. Insan arzular. Ulaştığında kısa süreli bir doyum yaşar. Ama hemen ardından yeni bir arzu doğar. Schopenhauer, bu bitmeyen arzular zincirini, varoluşun trajedisi olarak adlandırır. Ve bu zincirin içinde insan çoğunlukla düşünmez. Sadece arzularını takip eder. İşte bu yüzden toplumun büyük çoğunluğu, sorgulamayı bırakır ve sürüye katılır. Derinlik değil, konfor aranır. Buradan bakınca, nitelikli bireyin neden dışlandığı daha net anlaşılır. Çünkü düşünen insan, bu zinciri kırmak ister. Arzulara teslim olmak yerine, dünyayı olduğu gibi görmeye çalışır. Bu yalnızlık, Schopenhauer'a göre sadece bir sonuç değil, adeta bir gerekliliktir. O şöyle der: ne kadar fazla insanla karşılaşırsam, insanlara olan saygım o kadar azalıyor. Çünkü her biri, diğerinin bir kopyası gibi.
Gerçekten özgün bir ruha rastlamak çok nadirdir. Ve bu yüzden yalnızlık, büyük düşünenler için bir lütuftur. Çünkü gerçek düşünce, kalabalığın içinde değil, onun uzağında filizlenir. Yalnızlık, büyük ruhlar için bir dinlenme, sıradanlar için ise bir cezadır. Toplum, bu yalnız ruhlardan korkar. Çünkü onlar, alışılmışı tehdit eder. Onların söyledikleri rahatsız edicidir. İşte bu yüzden Schopenhauer'a göre, vasat olan ödüllendirilir. Çünkü sistemin işleyişine uyum sağlar. Farklı olan, dışlanır. Çünkü sistemin yüzeyindeki çatlakları görünür kılar. Schopenhauer'a göre, nitelikli insanın iki seçeneği vardır. Ya kalabalığa uyum sağlayacak, ruhundan vazgeçecek ve sefil bir hayat sürecek. Ya da kendini koruyacak, yalnız kalacak ama özgür olacak. Bu düşünce, sadece bir melankoli değil, aynı zamanda derin bir uyanıştır. Schopenhauer'a göre insan, ancak estetik deneyim, sanat ve felsefe yoluyla, bu kör irade zincirinden geçici de olsa kurtulabilir. Bu yüzden onun gözünde sanatçı ve filozof en değerli figürlerdir. Çünkü onlar, kör iradeyi aşarak, hakikate göz kırparlar. Ama ne yazık ki, toplum onları kolayca kabul etmez. Çünkü sanat ve felsefe, bireyi konfor alanından çıkarır. Basit yanıtlar yerine, zor sorular sorar. İşte bu yüzden, Schopenhauer, çağında yeterince anlaşılamadı. Yalnız yaşadı. Ancak ölümünden sonra hak ettiği ilgiyi gördü. Bugün, sokakta yürürken, televizyonda bir tartışma programı izlerken ya da sosyal medyada birkaç dakika geçirirken bile, Schopenhauer'ın haklı olduğunu hissetmemek zor. Derinlik, yerini yüzeyselliğe bırakmış durumda. Artık kimin daha çok düşündüğü değil, kimin daha çok görünür olduğu önemli. Çünkü modern toplumda, görünürlük, nitelikten daha fazla değer görüyor. Bu noktada, Guy Debord'un Gösteri Toplumu adlı eseriyle açılan eleştirel çerçeve devreye girer. Debord'a göre, günümüz dünyasında gerçek, yerini temsile bırakmıştır. Gerçeklik yerini temsile bırakmıştır. İnsanlar düşünmek yerine, kendilerine sunulan imgeleri tüketir. Artık düşünen birey değil, dikkat çeken birey ödüllendirilir. Ve bu sistemde, gerçekten sorgulayan biri, rahatsız edici ve bozguncu olarak damgalanır. Bu durum eğitimde de geçerlidir. Bugünün eğitim sistemleri, bireyi gerçekten düşünmeye değil, ezberlemeye ve sınavlara hazırlamaya odaklıdır. Albert Einstein'ın çokça alıntılanan ama yeterince anlaşılamayan bir sözü vardır. Herkes dahidir. Ama eğer bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsan, o balık tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir. İşte vasatlığın sistematik olarak üretildiği yer tam da burasıdır. Eğitim sistemi herkesi aynı kalıba sokar ve bu kalıba uymayanlar problemli ya da uyumsuz olarak yaftalanır. Oysa gerçek yenilik ve yaratıcılık, kalıpların dışında düşünebilen bireylerden çıkar. Bu çarpık düzende, kültürel kurumlarda, nitelikli bireyin değil, kitlenin taleplerine göre şekillenen içeriklerin peşindedir. Derin, zor anlaşılan bir kitap satmaz. Ama kolay okunan, sıradan, klişelerle dolu olan, her yerde karşımıza çıkar. Çünkü piyasa, derinliği değil, hızla tüketilebilen olanı ödüllendirir. Ve tüketimin efendisi, daima vasattır. Burada, Viddu Krishnamurti'nin şu sözü tam yerine oturur. Hasta bir topluma uyum sağlamak, sağlıklı olmanın ölçütü olamaz. Yani uyumlu olmak, çoğu zaman bir erdem değil, bir uyarı sinyali olabilir. Eğer her şey çok kolay geliyorsa, çok fazla övgü alıyorsan, çok çabuk kabul görüyorsan, belki de gerçekten farklı bir şey yapmıyorsundur. Ama tüm bu tabloya rağmen, umut da var. Çünkü tarih bize gösteriyor ki, nitelik, geç de olsa kendini gösterir. Vincent van Gogh, yaşarken sadece bir tablo satabildi. Ama ölümünden sonra, sanat dünyasının dev isimlerinden biri haline geldi. Franz Kafka, yaşarken kitaplarının basılmasını bile istememişti.
Şimdi modern edebiyatın mihenk taşı olarak kabul ediliyor. Simone Weil, düşünceleri yüzünden hayatı boyunca dışlandı. Ama bugün, birçok üniversitede onun çalışmaları okutuluyor. Zaman, çoğu zaman nitelikli olanın lehine işler. Çünkü hakikat, er ya da geç bulanıklığı yarıp kendini gösterir. Yani Schopenhauer'ın dediği gibi, yalnızlık geçici bir bedel olabilir. Ama o bedelin karşılığı, kalıcılıktır. Gerçek etki, zamana dayanır. Toplumun vasatı ödüllendirmesinin ardında. Yalnızca alışkanlık ya da cehalet değil. Aynı zamanda bilinçli bir sistemsel tercih vardır. Çünkü vasatlık, sistemi tehdit etmez. Sorgulamaz, değişim talep etmez. Var olan düzeni sürdürmek için gereken en büyük kaynak, vasat çoğunluktur. Felsefede bu durumu en net analiz eden isimlerden biri, Noam Chomsky'dir. Chomsky, medya ve manipülasyon başlıklı çalışmalarında, kitlelerin nasıl yönlendirildiğini detaylı biçimde anlatır. Ona göre medya, vasatlığı besleyen bir araçtır. Medya, insanları düşünmeye zorlamaz. Düşünüyor gibi hissettirir. Bu da bireylerin pasif kalmasına, karmaşık olanı reddetmesine yol açar. Benzer şekilde, Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence adlı kitabında der ki, bir toplum düşünmeyi bıraktığı anda, eğlenceyle uyuşturulmaya başlar. Bugün sosyal medyada, televizyon ekranlarında, haber sitelerinde en çok ilgi gören içeriklere baktığınızda, eğlence adı altında dikkat dağıtan yüzeysellik. Burada kritik soru şudur. Gerçekten sorgulayan, eleştiren, yenilik getiren biri, bu sistemde nasıl var olabilir? İşte bu yüzden, vasatlık sadece bir sonuç değil. Aynı zamanda sistemin devamı için aktif olarak teşvik edilen bir durumdur. Çünkü, vasat birey, sistemin kurallarını sorgulamaz. Avazat academician, statakoyu yıkmaz. Vasat sanatçı, çarpıcı değil, satılabilir üretir. Vasat yönetici, koltuğunu riske atmaz. Vasat seçmen, vaatle yetinir, vizyon istemez. Yani vasat, sistemin sürdürülebilirliği için adeta bir yakıt işlevi görür. Ve bu yakıt sayesinde çarklar dönmeye devam eder. Ama bu sistemde bir boşluk da vardır. Gerçekten düşünen, sorgulayan, yalnız kalan insanlar. Sisteminin parçası olmasalar da, zamanla tarih yazanlar olur. Çünkü bir gerçek vardır. Zamanın elemeyi başaramadığı tek şey, özdür. Bugün Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Wilde, Turing, Tesla, Kafka, Van Gogh gibi isimler hala konuşuluyorsa, bunun tek bir nedeni vardır. Onlar sürüye uyum sağlamadı. İç seslerini susturmadı. Yalnız kalmayı göze aldılar. Ama yüzeyde değil, derinlikte var oldular. Schopenhauer Kierkegaard'a. Tesla'dan alan Turing'e uzanan örneklerle gördük ki, bu mesele sadece bireysel değil, sistemsel bir tercihtir. Ve bu tercih, bizi yüzeyselliğin hüküm sürdüğü bir çağa sürüklüyor. Ama unutma, gerçek derinlik her zaman yalnızdır. Fikir önce reddedilir, sonra küçümsenir ve en sonunda taklit edilir. Sen derin düşünen biriysen, yalnız kaldığında değil, çoğunluğa benzediğinde korkmalısın. Çünkü uyum sağlamak, bazen kendinden vazgeçmenin en sessiz biçimidir. Bu videoyu kapatırken sana şunu hatırlatmak isterim. Kalabalıklar alkışladığı için değil, iç sesin onayladığı için konuş. En çok izlenen değil, en çok anlam bırakan kişi olmayı hedefle. Ve en önemlisi, vasat olmanın kolaylığını değil, nitelikli kalmanın bedelini seç. Çünkü o bedel, seni yüzeyden kurtarıp, derinliğe taşıyacak tek yoldur. Eğer bu videoyu beğendiysen, düşünmeye değer bulduysan, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutma. Yorumlarda senin düşüncelerini de duymak isterim. Sence neden gerçek yetenekler geri planda kalıyor? Ve bu döngü nasıl kırılır? Bir sonraki videoda, daha da derine inmek üzere. Kendine iyi bak, derin kal ve unutma, gerçek her zaman yüzeyin altında saklıdır.